biz. Kayu dalı kayu da senedir ayu. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Şuraya geçelim şu ağaçlar maaçlar. Ulan ne kadar güzel yerler ya. Tamam. Yine hani kaçta alırsanız şey yaparız. Bir gün öncesinde. Herkesten çok sevdik, ha herkesten. Gündüzleri uyumadık, geceleri seviştik. Akşamlar güneşten de kor. Sönmüyor. Kim yaktıysa sol minör o ateşi, o söndürülemeyecek o zaman. Çok iyi. Yasaksa yasak. Aley. Ay. Aley. Orada da hep sen bana çok bezsin. Gel yukarı hadi devam et. Sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Gönlüm boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ay! aşırı gaza gelip rezalet bir şey çıktı ya da güzel bir şey çıktı biz de bilmiyoruz. Çok tiz bir ton bu. Ya güzeli. Sen ne yaptın ya? Arkadaşlar yanımda Emin Karadayı var. Emin Karadayı kim? Biliyorsunuz daha önce kanalda Emin Karadayı konservatuarlı bir müzisyen. Metroda canlı performans yapıyor ismiyle bir video yayınlamıştık. Onun sesini incelemiştik. İTÜ Ses Eğitim mezunusun değil mi Emin? Evet, İTÜ Ses Eğitim. 2007'de girdim, 2012'de mezun oldum. Bütün arkadaşlar bana soruyorlar. Ya ben konservatuara hani girsem ne olur, çıkınca iş var mı, ne oluyor, ne bitiyor? Ben kendim size bir sürü şey anlattım da bir de Emin'den dinlemek istiyorum. Okul hayatın ve okuldan sonrası nasıl geçti? Okul hayatım inanılmaz güzel geçti hocam. Yani ses eğitimi ve ses eğitimi üzerine çok fazla çalışma yaptım. Şahin Saruhan belki tanıyorsunuzdur. Hocamla beraber çok Erol Parlak hocamla, yani konservatuvardan birçok hocamla hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok fazla çalışma yaptık. Okuldaki derslerin dışında da ses eğitimine ben kendim ilgi duyduğum için ekstra yöneldim. O süreçte tabii piyasada müzik de yapıyorum. İşte konserler veriyorum. Tabii çalıştım. Öğrenciler de yetiştirdim. Hatta konservatuvara hazırlandım. Şan hocalığı yaptın. Şan hocalığı yaptım. Piyasada çalıştın. Çalıştım. Konservatuvarlara öğrenci hazırladım ki hala yapıyorum, devam ediyorum. Sen halk müzikçisin değil mi Emin? Halk müzikçiyim. Ama herhalde piyasada çalışırken halk müziği yapmadın. Türkü mü yaptın yoksa pop falan da mı söylüyorsun? Hepsini de söyledim hocam. Pop da söylediğim, sanat müziği de söylediğim, halk müziği de söyledim. Gittiğim işin yapısına göre, dinleyici kitlesine göre bir repertuar belirliyoruz. Okulun son dönemine geldin, bitiriyorsun. Bitiriyorum. Bir gün bir iş geldi bana. Dediler ki bir organizasyon var. Müzik yapar mısın? Yaparım. Gittim. Organizasyonda da böyle gerçekten iş adamlarının olduğu bir organizasyon yaptım. Sonra bir iş adamı geldi, dedi ki ya kardeşim ben seni çok sevdim. Tamam. Ben dedi sana yatırım yapmak istiyorum. Ondan sonra benim albüm süreci başladı. Bir öğrenci için müthiş bir şey. Konservatuvara girmiş bir öğrenci ne yapabilir? Albüm yapma sevdasına kapılabilir ki bence her müzisyenin, her şarkıcının hakkıdır. Haklıdır ama benim öyle bir düşüncem yoktu hocam. Bir anda karşına çıkan bir şey değerlendir. Yayınlandı mı o albüm? Tabii yayınlandı. iTunes'ta, Spotify'da, Amazon'da, her yer, bütün dijital Emin Karadayı'nın o albümünü var. bulabilirsin. Tabii insanların beni tanıdığı formatta bir albüm değil. Orada tamamen pop odaklı bir albüm oldu. O süreçten sonra... Okul bitti.
Okul bitti. Ben o süreçten sonra şan derslerine işte öğrenci Sen yetiştirmeye İstanbul'da devam mısın? ettim. İstanbul'da mısın? Ben Muğla Fethiye'liyim. Muğla Fethiye'li bir adam İstanbul'da nasıl yaşadı ya bu kadar sene? Herkesin bana sürekli sorduğu bir soruydu ya. Üniversiteden tabii. beri niye buradasın? Ya hayalim var ya. Yani bir şeyler başarmak istiyorum. Müzisyen olmak, Müzisyen müzik olmak, yapmak. müzik yapmak, müziğimi daha çok insanlara Duyurmak. duyurmak istiyorum. O yüzden ben konservatuvardan sonraki süreçte hep bu odaklı gayret gösterdim. Tabii akademik kariyer yapma düşüncem de var. Okul bitti, albüm bitti. Sonra Emin metroya indi. Abi bu nasıl bir süreç yani hani gittin sonra bir anda dedin ki yeraltı daha mı iyi acaba? Dedim ya hocam az önce, siz bir plan yaparsınız ama sağdan soldan bir yol açılır. Aynı mevzu. Bir yarışma programına katıldım ben. O Ses Türkiye arkadaşlar. O Ses Türkiye Emin Karadayı. Evet. Gökhan mı döndü sana? Gökhan döndü. Daha sonra Gökhan başkasını tercih edince Murat Boz'la Hadise... Dönmez olaydı. Döndü. Kendisi. Dönmez olaydı. Sonra Hadise'yle Murat bana döndü. Ben Murat Boz'u tercih ettim. Tamam. Elendiğim günün dönüşünde akşam saat 9-10 sıralarıydı. Bak. Bir arkadaşım bana eşlik ediyor. Hikaye çok güzel. Acı geliyor. Hikaye çok ver güzel. acıyı. Alta müzik. O gün hava Böyle. yağmurluydu. Şimdi sizin analiz yaptığınız video aslında benim ilk Oo. metro videom. Evet. En acılı video. En acılı videomuz. Tamam. Ben elenmişim, moralimiz Moralimiz bozuk. bozuk. Arkadaş dedi ki Emin bir çılgınlık yapalım, üzerimizdeki stresi at. Evet, Nesibe Damar. Kendisine Damar. selam olsun. Nesibe dedi ki ama o kadar utangaç bir kız ki hocam. Yani mümkün değil, Nesibe'den böyle bir cümle çıkmaz. Ne dedi ki sana? Ne olacak şimdi? Karşıma oturdu. Dedi o şarkıyı dedi burada okuyacaksın. Elendiğin şarkıyı, türküyü. Değmen benim gamlı yası gönlüme. İnsanlar var. Ben hayatımda sokak müzisyenliği Hayır, yapmadım. metroda mı sana teklif Metrodayız. ediyor? Giderken. Evet. Oku. Kıyafetlerimi sol tarafıma astım o metronun Yazık demirine. ya. Ama ana bak yani. Ya. Ya o elendiğin kıyafetlerini asmışsın metroya. Yağmur yağıyor. Bir de yani üstüne üstlük şemsiyeyi de böyle koymuşsun. Okusana falan Tabii, diyor. o şemsiyenin şöyle bir avantajı var. Yani şimdi o bilirsiniz o koltuklar hafif çukurdur. Benim boy kısa olduğu için oturduğum zaman rahat şöyle diyafram kapanıyor. İki büklüm duruyorum. Öne doğru gerilip şemsiyeyi gayri ihtiyari ben elimle tuttum. Yani psikolojik olarak da bana bir güç o anda Yani yapmadım. süper kahramanın, her süper kahramanın bir şeyi vardır ya. Seninki de şemsiye. Aynen, Tamam. aynen öyle. Okuyunca reaksiyon neydi? Hocam Şaşırdı insanlar tabii. Ne kesinlikle oluyor çok şaşırdı. Ve hiç zaten videodaki insanların yüzlerindeki ifadeden görüyoruz. Benim adıma utanç yaşıyorlar onlar. Ya en güzel insanın böyle dibe vurduğu bir an vardır ya. O an en güçlü olduğun andır hayatta. Kesinlikle. Ben o videoyu paylaştığım gün hocam tüm müzik kanalları, sayfalar paylaştı ve inanılmaz bir takipçi etkileşim oldu. Dedim ki Nesibe hemen geliyorsun. Devam. Devam. Yani o kadar video hazırladık. Bu videonun yapmış olduğu etkileşim hiçbir Olmadı. video yapmadı. Yani ben evet insanlar beni böyle sevecek. Ben çalışmalarımı insanlara böyle ulaştırabilirim düşüncesiyle dedim ki bu iş böyleymiş. Süper. Şimdi konservatuardan mezun bir adam 4 aydır sürekli metroda Evet. şarkılar söyleyip videoya çeken ve bunları paylaşan başka bir adam daha. Fikir olarak şöyle düşünüyorum. Buradaki adamı buraya getirsen, buradakiyi de buraya götürürsen iki tarafında öğreneceği çok şey var. Kesinlikle. Çünkü farklı bir beceri de sahip oluyorsun. Hani sokak müzisyenliği. Konservatuarda bir sürü şey öğrendin. Metrodan öğrendin abi. O da senin için bir başka bir Hocam ders. sanatın, müziğin hiçbir yeri yok. Bunu öğrendim. Yani konservatuvar ortamında da yapsanız, sokakta da yapsanız, metroda da yapsanız sonuçta muhatabınız insan olduğu için her yerde şarkı söyleyebilirsiniz. Her yerde insanlara ulaşabilirsiniz. Ben bunu gördüm. Acaba metroda seni dinleyenler önce şoka giriyorlar ama bakıyorlar ki seste bir terbiye var. Hiç Acaba öyle... bundan mı kaynaklı? Sen o terbiyeyi, o eğitimi mi insanlara hissettiriyorsun? Beni en çok Yani metroda söylemek için de konservatuar bitirmek gerekmiyor. Evet. Beni en çok mutlu eden şey şu, bizim kendi aramızda da konuşuyoruz. Olumsuz tepki almadık. Olumsuz tepki. İlk başta yaşadığım gerilimle şu an yaşadığım gerilim aynı. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz, bir gerçek var. Yani Ne olur ne olmaz. ne olur ne olmaz. Birisi atıyorum başı ağrıyordur, işten çıkmış Tabii yorgundur, o gün patronuyla kavga etmiştir. Her şey olabilir. Ama hocam o kadar güzel tepkiler alıyorum Güzel ki. tepkiler. Videonun altına yazmışlar analiz Evet. videosunda. Yani insanlar hiç baksana ya müzik yapılıyor, ne suratına bakmış ne bir şey yapmış. Dinlemek zorunda değil bir zaten Değil. bence. Çünkü bir anda sen başlıyorsun. Bir Yani anda hazırlıklı bir şeydi. Arkadaşlar bir şarkı söyleyeceğim demiyorsun. Demiyor. Videolarımda da diyorum lütfen videodaki insanlarla alakalı incitici şey yorum demeyin. yapmayın demeyin. Çünkü orada benim amacım zaten işim, şarkı söylemek. İnsanlar önünde utanılacak hale gelmek bir psikoloji için zordur ama ben bütün konservatuvar öğrencilerinden, bütün müzik yapan herkesin bu cesarete sahip olması gerektiğine inanıyorum. Evet. Çünkü şarkıcılık aslında bu kadar temel bir şeyle başlar. Yani önce utanmayacaksınız şarkı söylerken. Evet. Çünkü orada edineceğiniz tecrübe, sokakta bir anda başladığınız tecrübeyi yemin ediyorum hiçbir konser salonunda edinemezsiniz. İnsanları görüyorsun değil mi o sırada? Sana bakanlar var, çevirenler var. O iletişimi hissediyorsun. Bambaşka bir kontak kuruyorsun. Bu müthiş bir tecrübe ya senin için. Müthiş bir tecrübe. İnşallah ileride Emin konservatuvarda bir hoca olur
ve bu tecrübelerini o gencecik insanlara öğretir ve bizim kanal vasıtasıyla da şu anki gençlere öğretsin Evet. istiyorum ben. Ama mutlaka bir müzik bölümü veya bir konservatuvar hayatları olsun. Değil mi? Yani kesinlikle Eğitim- olsun. Eğitim çok Eğitimsiz önemli. olmaz ya. Peki yeni hedeflerin neler? İşte şu an bir akademik kariyerim var. Daha öncesinde konuşmuştuk hocam. Yani üniversitede öğretim görevlisi olma noktasında. Üniversitede öğretim görevlisi olma noktasında gidiyor Emin şu an. Onun dışında ya bugün mesela bir Adana'dan, bir Erzurum'dan, bir Elazığ'dan, bir Bursa'dan yani Türkiye'nin çeşitli illerinden abi bizim oraya da gel otobüste söyle. Abi bizim oraya da gel bizim metroda da söyle geliriz. Abi evimde seni söyle. misafir edeyim diyenler var ya. Abi bence evde söyleme de güzel ya. Aç pencereyi bağırarak sokakta söyle falan. Bu tarz düşüncelerimiz var. İnşallah ilerleyen günlerde bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. İnsanlar hocam. senin şarkı söylemeni istiyorlar. Vallahi şimdi arkadaşlar sohbet bitmez ama bizden bu kadar şimdilik. Yapacağımız işler var. Emin'le bir hasta ruhlu projeye girişeceğiz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bu kadar sohbet edip. Projeyi mekanın önüne gidelim. Unkapanı mı? Unkapanı Sirkeci'den aşağı akacağız. Çarşıların arasından dalacağız. Tamam olur. Sonra güzel temiz sopamızı yiyeceğiz geleceğiz. Tehlikeli bir iş yapacağız hocam. Şimdi gidelim orada da bir sohbet edelim. Emin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Güzel adam. Bu adamı takip edin. Emin Karadayı. Daha da yok güzel temiz bir ton. Yani şey olabilir. Uzun havayı bir prova yapalım mı ya? Dağlar ardı kardan, yarim gel, hayın gel, gel gel. Haber gelmedi yardan. Hele zalım ya gel ya mektup gönder. Kurtar beni bu dardan. Kara gözlüm ağlama, karelerim bağlama. Ya biz bunu okumayacaktık. Şimdi Canetili öğrencisi olduğu için gitti. Makine bir anda bambaşka bir şey. Aynen. Abi ben de şu dünyaya Aynen geldim geleli ya. okurken dağlar ağardı kardan. Ne alaka? Demek ki aynı zamanda öğrenmişiz. Tamam en azından anladık ki öbüründe okursun. Aha. Hiç alakası yok. Alakası. Buradan onu çözmüş olduk. Bu arada bayağı kitle toplamaya başladı. Evet. Gittikçe devam ediyor bak bütün herkes. Şimdi arkadaşlar 2-3 tane üst üste okudu Emin. Burada prova falan. Bayağı çevremiz insan da olmaya başladı. Bir 20-30 kişi toplasana şuradan desem. Emin ben hallederim deyip getirecek diye. Gelin babalar gelin ben okuyorum. Fareli köyün kavalcısı. Ben sana bundan sonra bunu diyorum abi. Güzel bir şey. Geldik filmin en güzel yerine. Arkadaşlar şimdi Emin Karadayı ile beraber herkesin gençlik hayalini yerine getireceğiz. Nedir bu hayal? Un kapanında çılgınlık yapıp şarkı söyleyeceğiz. Arkadaşlar hatırlarsanız hani herkes un kapanına gelip eskiden böyle arabasını, köyüne her şeyini, köyünü satmak mı? Tarlasını satıp gelirdi ya. Köyünü satan da vardır. İşte biz de şimdi burada biraz sonra Emin Karadayı'dan bir muhteşem uzun hava dinleyeceğiz. Emin ortaya geçecek, biz hepimiz bir yerlere geçeceğiz ve efsane olmasına inandığımız ya da bir an önce kaçacağımız ilginç bir şey çekmeye çalışacağız. Emin'cim sesine kuvvet diyorum. Bakalım neler olacak. Neler oldu? Görüşürüz. Geri sayım başladı. Bekle. Herkes bir yerleşsin. Emin burası un kapanı. Burada herkes okuyamaz Emin, ondan gerildi. Değişik insanlar. Evet, gerçek un kapanı. Tabii eski günlerinden çok uzak ama bir arada ekibimiz sen abi takıl. Ekip burada. Herkes bir yere geçti. Şimdi bak abi bak.
Yok mu kaset yapan, yok mu? Yok bu kaset yapan. Gel diyor bak, gel bak, çay tarafından kaset yapılacak. Ay çok eğlenceli. Nasıl hissediyorsun tarihi bir mekan? Çok heyecanlandım, giremedim hocam, çok heyecan yaptım. Ben böyle bir cesaretli adam görmedim, hayatımda görmedim. Eyvallah kardeşim. Evet, albüm tekliflerini bekliyoruz. Ya tam buradan ayrılıyoruz, Emin açıldı, coştu. Acayip güzel şeyler anlattı, onu anlatmasını rica edeceğim. Dedim ki ya ne cesaretli adamsın Emin dedim ya, geçtin ortaya. Hakikaten hiç kolay değil yani, pat 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 okuyor her yerde. O da dedi ki ben çocukluğumda, sen devam et. Evet, ben çocukluğumda 24 tane bloktan oluşan bir sitede oturdum. Ve daha eteğinde bir siteydi. O mahallenin her sokağında koştururken, top oynarken, misket oynarken sürekli şarkı söyleyen bir çocuk vardı. Mahallede herkes beni tanırdı o dönem. Aleyhine Tilki gibi oldum. O teyzelerin hepsi hocam, yani o üniversite döneminde sağ olsun annemin de yakın arkadaşları da hep bileziklerini bozdurup burs olarak gönderenler var, destek olanlar var. Yani çok acayip değil mi ya hikayeler? Yani Yani iş senin için o sokaktan önce başlayan, sokakta söyleyen çocuğa evet. hayatında da başarılı olsun diye bilezik bozduranlar. 8-9 yaşında bağlamaya başladım. Bağlama benden büyüktü. O zaman çok daha küçük. Hep ufak emindim ben. Tabii ki. Bağlamayı böyle yukarı kaldırıp öyle taşırdım yani. Bağlama benden büyüktü yani. Evet. Ya o çocukluğundaki ilk günlere dönmenin Evet. güzelliğini yaşıyorsun. Evet yani belki de onun samimiyetiydi. Belki onun sıcaklığıydı insanların. Alışkınsın. Tabii insanlar onu sevdi diye düşünüyorum ben. Bak bu benim söylediğime daha farklı bir ilave oldu. Sadece terbiyeli ses değil, alışkın da ses. Bunu da yansıtıyorsun. Süper. Yolun açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Teşekkür ederim.